Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere kerevizle yapabileceğiniz muhteşem bir zeytinyağlı meze tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Şimdi bir tane büyükçe bir kerevizimiz var. Onun saptaki yeşil kısmını kesip kenara alıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben kerevizi de baştan sona nasıl doğradığımı kameraya kaydettim. Çünkü birçok izleyicim veya civcivler bu tarz sebzelerin nasıl soyulur, nasıl yenir, nasıl yapılır bilmeyebilir. O yüzden burayı biraz hızlı çekimle kaydettim. Kerevizi ilk önce bir yıkadım. Çok çamurluydu. Daha sonra bu şekilde kabuğunu komple soyuyorum. Alt kısmında o kopan kısmı biraz serttir. Oraları bıçakla mümkün mertebe kalın bir şekilde kesebilirsiniz. Daha sonra bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Bakın şimdi ayırdığımda bir kısmının böyle içi boş çıktı. Yani bu olabilir. Küçük kerevizlerde olmaz. Bu kereviz oldukça büyüktü. Bir boşluk oluşmuş. Bu gayet olabilecek bir şey. Şimdi böyle dilim dilim kesip daha sonra da bu şekilde doğradım. İnceliğini size şöyle bir göstereyim. Bütün kerevizleri aynı şekilde doğradım. O içinde boşluk olanı da bakın ortadaki o boşluk kısmını kesip çıkardım. Çünkü o süngerimsidir, yani sıvı yok onun içerisinde. Onu mutlaka temizleyin. Daha sonra bütün kerevizleri aynı şekilde minik minik elma dilimler gibi dilimleyerek bitiriyorum. Kerevizlerin hepsini doğradım. Şimdi tekrar bir daha suya tuttum. Çünkü çamurlu bir ürün kalmış olabilir. Şimdi kasemizin içerisine bolca su ekleyelim. Onun içerisine de yarım limon suyu sıkalım. Doğramış ve yıkamış olduğumuz kerevizlerimizi limonlu suyumuzun içine bırakalım. Bu hem o kerevizin ham kokusunu alıyor hem de aynı zamanda renginin kararmasını engelliyor. Bu şekilde kenara bırakalım. Tarifimiz için 2 adet de havucumuz var. 2 adet de kuru soğan. Ben bir tanesini kırmızı, bir tanesini beyaz kullandım. Fark etmez. Nasıl isterseniz öyle yapın. Şart değil. Şimdi soğanları kestiğinizde baş kısmındaki o kısmı koparmayın ki doğrarken işiniz kolay olsun. Havuçların kabuklarını soyduktan sonra böyle bir aparatınız varsa, yani jülyen kesen, spagetti gibi düşünün. Böyle bir aparatınız varsa bu şekilde kesebilirsiniz. Böyle tel tel oluyor. Ama evinizde olmayabilir, ama herkeste bir patates soyacağı vardır. Onunla bu şekilde ince dilimler halinde doğramanızı tavsiye ederim. Salatanızın içinde çok güzel oluyor. Hepsini patates soyacağı ile doğrayıp hazırladım. 2 tane soğanımız vardı. Onu da piyazlık olacak şekilde doğrayıp kasemize alalım. Şimdi tarifimize eklemek için 3 tane portakal, 1 tane de limonumuz var. 1 tane portakalın kabuğunu güzelce soyalım. Yani şöyle beyazı hiç kalmasın, beyaz kısmı olmasın. Ben yine onu da şöyle hızlı çekimle sizlere gösteriyorum. Çünkü bir tarif ben de seyrederken şefin her şeyi doğranmış bir şekilde tabaktan dökmesi bana enteresan gelmiyor. Çünkü nasıl doğradığı, nasıl hazırlığını yaptı önemli. Kabuğunu tamamen soyduktan sonra da portakalı küp küp doğrayarak onu da kasemize alalım. Yani 1 tane portakalı bu şekilde doğrayalım. Kalan 2 portakalın da suyunu komple sıkarak portakalların üzerine dökelim. Ben 3 portakal kullandım. Arzu ederseniz 2 de kullanabilirsiniz. Artık damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. 1 tane de limonumuz vardı. Limonumuzun da suyunu komple portakalların üzerine sıkıyoruz. Yani 3 portakal, 1 tane limon, 1 portakalımızı komple doğradık. Diğer 2 portakalın sadece suyunu sıktık. Şu anda hepsi hazır. Bütün malzemelerimizi hazırladık. İlk başta biliyorsunuz kerevizin başındaki o yeşil kısmı kenara almıştım. Onu yıkadım. Çok az minik bir kısmını ince ince kıyarak hazırlıyorum. İsterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Hani yaprak kısmı daha aromatiktir. O yüzden çok fazla eklemeyin. Bir tutam yeterli. Bütün malzemeleri hazırladık. Mezemizi pişirmeye başlayabiliriz. Yarım su bardağı sızma zeytinyağını tavamızın içerisine alalım. Yağımız tamamen kızdıktan sonra soğanlarımızı ekleyelim. Soğanları eklediğinizde böyle cos diye bir ses gelsin. Sevgili arkadaşlarım, ısınmadan eklemeyin. Soğanınız sası olur,
suyunu salar, lezzetli olmaz. Yani kaynar yağın içerisine soğanı ilave edin. Bir tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim ve güzelce soteleyelim. Şeker, soğanın şahane bir şekilde karamelize olmasını sağlar. Soğanımız karamelize olurken ben kenarda kerevizin de suyunu süzüp getirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirin. Böyle şekerin etkisiyle de çok güzel bir şekilde karamelize oldu. Şimdi havuçlarımızı kerevizin sapındaki yeşil kısmına ve bütün kerevizimizi ekleyip güzelce bir soteleyelim. Yani komple bir harmanlayın. Daha sonra iyice karıştıktan sonra kapağını bir kapatın. Şöyle ne kadar diyeyim, bir 10 dakika orta derecede pişmeye bırakın. Bakın sevgili arkadaşlarım, 10 dakikada sebzeler söndü. Yani bir yarım pişme esnasında yarım pişti. Aynı zamanda da biraz sotelendi. Bu aşamada hazırlamış olduğumuz portakallı ve limonlu karışımımızı üzerine ekleyip güzelce karıştıralım. Tarifimize hiç su eklemiyoruz. Sadece portakal ve limonun suyuyla pişiyor. Yine güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. 15 dakika daha orta derecede pişmeye bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda şu anda mezemiz hazır. Şöyle bir kontrol edin. Çatalınızla kereviziniz yumuşacık olmuşsa pişmiş demektir. Kenara almadan önce üzerine yarım limon suyunu sıkıp şöyle bir kısa bir karıştırıp kenara dinlenmeye alabiliriz. Şu anda zeytinyağlı portakallı kereviz mezemiz pişti. Yarım limonumuzu sıktık. Kenara alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Soğuk servis edebileceğimiz için kenara alın, iyice soğusun, ama sıcak da servis edebilirsiniz, yemek gibi hiç sorun değil. Hemen sunum için hazırlandım, bahçeye çıktım. Kereviz tamamen soğumuştu. Hemen bir salata tabağına aldım. Sevgili arkadaşlarım, çok lezzetli bir tarif. Ben bunu bir arkadaşıma davete gitmiştim, orada yedim. Ben kerevizi pek çok yapmayan bir insanım ama bu tarifle yiyince lezzetine doyamadım. Hemen tarifi aldım ve bugün sizlere sunmaktan mutluyum. Şöyle bir gösteriyorum. Yani 2 gün, 3 günde buzdolabında durabilir. Servis edebilirsiniz. Hem zeytinyağlı, hem çok lezzetli, hem de diyet diyebilirsiniz aslında bir nevi. Son derecede sağlıklıdır. Kerevizin faydaları çok çok fazladır. Bugün sizlere çok lezzetli, biraz farklıca bir portakallı kereviz tarifi hazırladım. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.